Merhaba, ben Orkun. Sizlere SPX fiyatlandırma politikasını ve ürünlerin neye göre ucuz, neye göre pahalı olduğunu anlatacağım. Evet, yine çok sorulan, çok tartışılan konulardan bir tanesi. Bazen forumlarda karşıma çıkıyor. Bazen mağazalarda, sohbetlerde, bazen kendi personelimizle, kendi içimizde. Bir ürün neye göre pahalı, neye göre ucuz? SPX olarak biz ürünleri fiyatlandırırken nelere dikkat ediyoruz, neye göre fiyatlandırıyoruz? Pahalı mıyız, ucuz muyuz? Genel bunu şöyle bir anlatmak istiyorum. Yani nasıl yapıyoruz bu işi? Şimdi bizim genel politikamız, artık bizi biraz tanıyanlar bunu biliyor. Biz kendi kategorisinde, kendi segmentinde çok iddialı olmayan markaları genelde mağazalarımızda satmıyoruz. O da şu demek, bizde ana kriter, SPX politikasının ana kriter bir markanın ne kadar şık olduğundan çok ne kadar fonksiyonel olduğu ve kendi segmentinde yaptıklarıyla kendini ne kadar ispatladığıyla alakalı. Diğer kriter fiyatlandırma bölümüne geliyorum. Şimdi tabii böyle olduğu zaman bir kere belli bir fiyat noktasından bahsediyorsunuz. Yani dünya çapında kendini o segmentte ya o segmenti yaratmış ya da o segmentin öncü markasıysa yaptıklarıyla, fonksiyonellikleriyle zaten belli bir çok ucuz bir üründen bahsetmiyoruz. Arkasından şuna dikkat ediyoruz. Biz bu ürünü tüm dünyayla aynı fiyata satabiliyor muyuz? Yani burada mesela Vibram'ın Gore-Tex bir botu var elimde. Bu ürün Merrell bir Amerikan markası. Biz bu ürünü Amerika ile ve Avrupa ile aynı fiyata satabiliyor muyuz, satamıyor muyuz? Bu bizim için ürünün pahalılığından ve ucuzluğundan daha önemli. Çünkü hep söylediğim bir şey var. İstekleriniz var. Ne istiyorsunuz mesela? Yine arabadan örnek vereceğim. Bir otomobil istiyorsunuz. Otomobilin 4x4 olmasını istiyorsunuz. İçerisine oturduğunuz zaman kaliteli bir işçilikle üretilmiş olmasını istiyorsunuz. 200 beygirin üzerinde bir güç üretmesini istiyorsunuz. Hafif olmasını istiyorsunuz. Uzun yıllar dayanmasını istiyorsunuz. Deri koltuk istiyorsunuz. Otomatik şanzıman istiyorsunuz. 8 ileri vites istiyorsunuz. Çok iyi 8 hoparlörlü bir ses sistemi istiyorsunuz. Bütün bunları istiyorsunuz. Liste devam ediyor. Ama bunu da çok ucuz almak istiyorsunuz. Şimdi bu yok. Böyle bir şey yok ne yazık ki. Bunun bir fiyatı var. Yani o tabii ucuzluk, pahalılık kişiden kişiye değişen bir yoruma açık bir konu. Ama şunu demeye çalışıyorum. Bu bahsettiğimiz otomobilin piyasada alacağınız en ucuz otomobil olmayacağından herhalde hepimiz hemfikiriz. İşte aynı şey teknik ürünlerde de geçerli. Siz bugün gerçekten ciddi oranda nefes alabilen, kesinlikle de suyu içeriye almayan, Gore-Tex olabilir veya işte Texabor 20.000'e 20.000 olabilir. Böyle bir ürün istiyorsanız ve bunu da şık, tasarım üstünüze oturan, rahat ettiğiniz, esneyen stretch kumaştan istiyorsanız bunun bir fiyatı var. Bunun en ucuz ceket olmayacağı da aynı araba örneği gibi en ucuz ceket olmayacağı da dediğim gibi ucuzluk, pahalılık kişiden kişiye değişen bir şey olmakla birlikte satın alabileceğiniz en ucuz ceket olmayacağı da tartışmasız bir gerçek. Aynı şey elimde tuttuğum bot için de geçerli. Burada neye dikkat etmeniz lazım? En azından biz neye dikkat ediyoruz? Biz bu ürünün biraz önce dediğim gibi bir, rakipler tarafından kaça satıldığına, kendi pazarımızda ve dünyada kaça satıldığına ve bu markanın mesela Merrell satıyorsak mağazamızda Merrell ürünü veya Salomon Speedcross 4 GTX satıyorsak Gore-Tex, koşu, Ultra Trail koşu ayakkabısı, bu ayakkabı Amerika'da kaça satılıyor? Daha yeni baktım, hemen bir örnek vereceğim dolar bazından. Salomon XA Pro Gore-Tex. Amerika'da fiyatı şu anda bileksizinin $160 artı KDV. Yani yanılmıyorsam 664 TL yapıyor bugünün kuruyla. Şu anda mağazamızdaki fiyatı 599 lira. İşte bizim yakalamak istediğimiz nokta burası. Yani Amerika'da şu anda 664 lira olan ürünü 599. Bunu her zaman başaramayabiliyoruz. Ama kriterimizi anlamanız açısından bunu özellikle üstüne basarak söylüyorum. Quicksilver'ın bir tişört. Avrupa'daki ve Amerika'daki fiyatı ne? Türkiye'deki fiyatı ne? Artık hayat çok kolay. Mağazaya girdiniz. İçeride o anda ürünün modelini gördünüz. Salomon XA Pro Gore-Tex. Telefonunuza veya tabletinize yazdığınız anda tüm dünyadaki fiyata karşınıza çıkıyor. Biz o yüzden şunu istiyoruz ve rica ediyoruz sizlerden. Biz mağazamızda sattığımız Salomon, Quicksilver,
Merrell, Burton, Rossignol, bunların hepsi kendi segmentinde lider markalar oldukları için fiyatlamayı da biz yapmıyoruz. Markanın kendisi yapıyor. Diyor ki bu ürün fiyatı budur. Biz Türkiye'deki olağanüstü vergilere rağmen o ürünü dünyayla aynı fiyata satmaya çalışıyoruz ve şu ana kadar da bunu becerdik ve becermeye devam ediyoruz. Yine altını çizmek istediğim önemli bir şey var. Vergiler konusu. Bugün bir ayakkabıda, şu ayakkabı Türkiye'ye girerken 1.6 litre bir otomobilden daha fazla vergi ödeniyor girerken. Dolayısıyla bu vergiyi aslında bu ayakkabıyı satın alan kişi ödüyor. Yani bu ayakkabıyı 599 liraya alırken %61 vergi ödediğinizi hatırlatmak istiyorum. Ama biz tabii ben de tüketiciyim aynı zamanda. Ben gidiyorum mesela, hep motosikletten örnek veriyorum motorcu olduğum için. Motosiklet kaskı alacağım. Motosiklet mağazasının ne kadar vergi ödediğini aslında çok da umursamam. Ben ürünü kaç aldığıma bakarım. Ben bu ürünü daha iyi bir fiyata başka bir yerden alabiliyorsam, yurt dışına alabiliyorsam, online alabiliyorsam giderim 500 euro alacağım kaskı 400 euro alıyorsam, 350 euro alıyorsam oradan alırım. Dolayısıyla bütün bu vergilere rağmen yaptığımız ve yapmaya çalıştığımız çeşitli farklı yöntemler kullanarak, direkt fabrikalara giderek, direkt fabrikaların kapısından, uzak doğusundan Amerika'sına kadar fabrikaların kapısından ürünü alıp toplu halde getirip tek bir dağıtım noktasından dağıtıp direkt perakendeye ulaştırarak yaptığımız bütün o vergilere rağmen işte o Amerika'da 160 dolara satılan, vergisiz olduğu halde çok düşük vergilerle 160 dolara satılan ayakkabıyı burada da 160 hatta 150 dolara satmak. TL karşılığında tabii işte. Örnek veriyorum 599 liraya satmak. Bu hiç kolay değil. Şu ana kadar başardık. Umuyorum önümüzdeki dönemlerde yeni abartılı vergiler gelmezse bunu başarmayı ve size ürünleri dünyadaki tekabülleriyle aynı markayı, o ürünü aynı fiyatlarla sunmayı umuyoruz. Kıyaslamalarımızı yaparken ürünlerin fonksiyonlarıyla yapmanızı rica ediyoruz. SPX'lerin içerisinde belirli standartları geçemeyen ürünleri bulamayacaksınız. Fonksiyon olarak belirli standartlara ulaştığı takdirde biz size sunmuş olacağız. Belirli markaların ürünleri zaten bunları karşılayabildiği için onlar olacak. Ve bunları da size tekabülü fiyatla, dünyadaki fiyatıyla sunmak için elimizden geleni yapacağız. Dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Başka videolarda görüşmek üzere. spx.com.tr